Mütevazı Lezzetler Mutfağı'na hoş geldiniz. Sizlerle birlikte benim en çok sevdiğim kebap olan İskender'i yapacağız. İsterseniz önce bir malzeme listesine göz atalım. 4 adet kebap pidesi, yarım kilo iri parçalı dana eti, 1 adet biber, 1 adet kuru soğan, 2 çorba kaşığı salça, 4 çorba kaşığı yoğurt, 8 çorba kaşığı bulgur pilavı, 1,5-2 çorba kaşığı tereyağı, 4 çorba kaşığı sıvı yağ, tuz ve karabiber. İskender'i hazırlamaya bütün etimizi ince ince doğrayarak başlıyoruz. Etimiz bütün olacak. Lob et tabir ettiğimiz et olabilir, tranç olabilir. Özelliği fazla parçası olmayan, mümkün mertebe yağı az olan bir et. Özellikle de etin yarım dolmuş olması bize kolaylık sağlayacak kesme sırasında. Bu şekilde ince ince doğrayacağız. Eti doğradık. Şimdi kuru soğanı elimizden geldiğince ince olarak doğramaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz, İyi bir doğrama işlemi için keskin bir bıçak her şeyden önemli. Bu şekilde doğruyoruz. Doğradık. Şimdi sıra biberi aynı şekilde ince doğrayacağız. Yalnız şunu da belirteyim, et doğradıktan sonra ya tahtamızı değiştiriyoruz ya da yıkıyoruz. Etin bıraktığı mikroorganizmanın sebzelere geçmesine izin vermiyoruz. Az önce biz yıkadık, sebzeleri o şekilde doğramaya başladık. Soğan ve biberi doğradık. Şimdi pişirme işlemine geçiyoruz. Bunun için tavamızı öncelikle kızdırıyoruz. Yağı ondan sonra ilave ediyoruz. Malzeme listemizde 4 çorba kaşığı sıvı yağ vardı. 2 çorba kaşığını şimdi tavaya bırakıyoruz. Biraz yağın da ısınmasını bekliyoruz. Ve doğramış olduğumuz malzemeyi sırasıyla ilave ediyoruz. Nasıl olsa hepsi karışacak. Biberi hemen arkasından. Ve ince doğramış olduğumuz etleri özellikle ateşin hızlı olması gerekiyor. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Et pişirirken hızlı ateş gerekiyor. Şimdi et suyunu bırakınca tuz ve karabiberi ekleyeceğiz. Et suyunu bıraktı, hatta çekmeye bile başladı. Biz bir miktar taze karabiber çekelim. Taze aroması üzerinde olsun. Önce karabiberi ilave edelim. Hemen arkasından tuz miktarını vermiyorum. Herkesin arzusuna göre değişiyor çünkü. Tuz ekleyelim. Kavurmaya bir süre daha devam edelim. İskender'in eti kızardı. Şimdi servise sunmadan önce iki küçük işlemimiz var. Bunu kenara alıyoruz. Birincisi salçamız. 2 çorba kaşığı domates salçası demiştik malzeme listesinde. Malzeme listesine vermedik ama 1 su bardağı su artık her yerde bulunduğu için onu vermedik. Bir de arzu ettiğimiz miktarda tuz. Bir taşım kaynatıyoruz. Daha sonra sunumda kullanacağız. Salçalı sos istediğimiz kıvama geldi. Bir taşım kaynattığımız tabir bu. Bunu da göstermek istiyorum. Bunu da bir kenara alıyoruz şimdi. Son aşama olarak üzerine gezdireceğimiz yağ var.
Malzeme listesine 4 çorba kaşığı sıvı yağ demiştik. İkisini tavada kullandık. İkisini şimdi aktarıyoruz. Aslında tümünün tereyağlı olması lezzet açısından çok önemli. Ancak biz sıhhi olması açısından iki yağı karıştırıp o şekilde kullanacağız. İskender kebabımızın bütün malzemesini hazırladık. Şimdi sunum aşamasına geçiyoruz. Kebap pidesi demiştik. Buna tırnak pide de deniyor. Kebapçı pidesi de deniyor. Bunu kare kare, küp küp nasıl tabir ederseniz o şekilde doğruyoruz. Evet, tamamladık. Şimdi bunu kayık tabak, özellikle de servis tabağı, kayık tabaklı İskender'i aktaracağız. Düzeltiyoruz. Pideyi yerleştirdik. 2 çorba kaşığı her porsiyon için bulgur pilavı koyuyoruz. Bulgur pilavının tarifini vermeye gerek görmüyoruz ama arzu olursa, istek olursa verebiliriz. 1 çorba kaşığı yoğurt var. Onu da diğer kenara bırakıyoruz. Hazırlamış olduğumuz ve kızarttığımız et pidelerin üzerine serpiliyor. Biz bunu 4 porsiyon olarak düşündük. Onun için her malzemeyi 4'e bölelim göz kararı. Pişirdiğimiz salçamız vardı. Bunu da üzerine gezdiriyoruz. Ve en son lezzet verecek faktör yağ. Bunu koymasak da olur. Kolesterol problemi olanlar koymayabilir. Üzerine bir miktar gezdiriyoruz. Yine arzuya göre kenarına domates, biber, turşu, maydanoz, elimizde ne varsa süsleme olarak kullanabiliriz. Bu şekilde tamamlıyoruz. İskender'i tamamladık. Çok nefis görünüyor. Ve de çok kolay gördüğünüz gibi. Bence mutlaka deneyin. Dostlarınıza bir fark atın. Ben İskender yapmayı biliyorum deyin. Afiyet olsun.